Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrar yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. İnşallah hepimiz çok iyiyiz Allah'ın izniyle. Her şey gönlümüzcedir, istediğimiz gibidir hayatımızda. Evet, sizlerle birlikte değişik bir çalışma yapmak istiyorum. Bunu ilk defa yapacağım ben de. Bir çerçeve aldım. Evimde olan bir çerçeve vardı daha doğrusu. Ben onu kullanacağım. Boyutlarını size vermek istiyorum. Bakın buradan buraya 17 santim. Buradan buraya yani 12 santim 2 milim o kadar yani. Sonra camı çıkardım. Camı iptal ediyoruz. Bu tahta kısmının ölçüsünü de alalım. 10 santim. Şimdi bu tahta kısmına şöyle bir arka yapacağız. Kullanacağımız çerçevenin bu arka kısmı olacak yani. Daha sonra da üzerine şöyle süslemelerde bulunacağım. Yani bu çerçevemizi 3D olarak düzenleyeceğim. Şimdi ben bunu yaptım. Nasıl yaptığımı size söylemek istiyorum. Bunun için Nako'nun Paris'ini aldım. Bu benim elimde vardı, böyle sakallı bir ip. Bakın şöyle. Beyaz renkli bir ip vardı. Onu kullandım. Kullandığım tığ 2,5 milimetre. Yapacağımız işlem, zincir çekeceğiz. 20 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakalım. 21, 22, 23. 23'e tamamladım. 23 tane zincir çektim. Zinciri nasıl ayarlayacağım? Tahtamın üzerine koyuyorum ve bakın aynı ebatta olması lazım. Daha sonra bunu ayarladıktan sonra şöyle 1, 2 zincir çektim, doladım ve hemen yanındakinden giriyorum ve ikili trabzan olarak çalışıyorum. Böylece satırımı bu şekilde tamamlayacağım. Sonra tekrar yukarı, sağ, sol diyerek bu kısmı böyle oluşturacağız. Olur ya sizin çerçeveniz benim çerçevemden daha büyük olur. Hiç problem değil. Yani onun büyüklüğüne göre siz çekeceğiniz zinciri rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ona göre de böyle ikili trabzan yaparak arka kısmı bu şekilde oluşturabiliriz. Çerçevemiz hangi ebatta olursa olsun hiç fark etmiyor. Buranın uzunluğuna göre zincir çekiyoruz ve gördüğünüz gibi çektiğimiz zincirin üzerinde ikili trabzanlar yaparak bu arka kısmı dolduruyoruz. Bu çerçevemizin arka kısmını şu şekilde oluşturacak. Daha sonra tabii bunu yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra bakın şöyle süslemelerde bulunacağım. Çerçevemiz 3 boyutlu olacak. Evet. Şimdi ben minik ayımı yaptım. Bu minik ayının yapılışını sizlere anlatacağım. Kullandığım ipleri söyleyeyim. Arka pano için Nako'nun Paris'ini kullanmıştım. Benim elimde vardı. Sizde yoksa herhangi istediğiniz beyaz renkte ya da krem renkte bir yünü kullanabilirsiniz. Bunun haricinde minik ayımı yaparken Alize Diva'nın bej, sarı ve siyah olmak üzere, gözlerini yapmak üzere bu renklerini kullandım. Daha sonra panomuzu yaparken kullanacağımız renkleri sizlere açıklayacağım. Evet, kullandığım tığ 1,25 milimetre. Ayımı yaparken bu tığımı kullandım. İplerim Alize Diva'nın istediğim tonlarıydı. Siz de belki bu renkli de başka bir renk olsun isterseniz onu seçebilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım minik ayımızı yapmaya. İlk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane x yapalım. 1
2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Birleştirelim. Şöyle tam uçtan kaydırarak alacağız. Tamam. Sonra işaret ipimizi takalım. 6x'imizi 12x'e çıkarıyoruz. Her x'imizin içine ikişer tane x yaparak devam edelim. Ben siyah işaret ipi kullandım şu an belirgin olsun diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Şimdi benim elimde 12x'im var. 12x'imi 18'e çıkaracağım. Bunun için ne yapıyorduk? Bir örüp bir arttırarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam. Şimdi elimdeki bu 18x'imi 4 sıra arttırma ve eksiltme yapmadan öreceğim. Devam edelim. 4 sıra düz olarak örelim. 1, 2, devam ediyoruz bu şekilde. 4 sıra 18x'imizi ördük. Tekrar işaret ipimi takıyorum ve bu sıramda azaltmalarım olacak. Azaltmalarımla birlikte ben elimi 12x'e indireceğim. Bunun için ne yapıyorum? Bir örüyorum, bir azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. İşaret ipimi takıyorum ve tekrar azaltmalarımız olacak. Bu elimdeki 12x'i ben 6x'e indireceğim. Bunun için de sadece azaltarak ilerleyelim.
1 2 3 4 5 6. Tamam. Elimde 6 x'im var böylece. Şimdi ilerlemeden önce biraz elyafla takviye yapacağız. Şöyle bakın, ince bir ittiricimiz olması için bizim için daha kolaylık sağlayacak. Çünkü bayağı minik bir ayıcığımız olacak. Şöyle ince bir ittiriciyle güzelce elyafımızı dolduralım. Şu şekilde. Şöyle azıcık daha. Evet, yeteri kadar dolduralım. Tamam, yeterli. Şimdi devam ediyoruz. En son bizim elimizde 6 x'imiz vardı. Şimdi şu fazla ipimden ben kurtulmak istiyorum. Şunu bir keselim. Tamam. Şimdi benim elimde 6 x'im vardı. Devam ediyorum. Şimdi bu bizim ayıcığımızın gövdesi olacak. Şimdi gövdeyi bitirmeden direkt olarak baş kısmına ben geçeceğim. Bunun için bakın, elimde benim 6 x'im vardı. Şimdi bu 6 x'imi ben 12 x'e çıkaracağım. 12 x'e çıkarmak için de her x'imin içine ikişer tane x yapıyorum. Ve elimi 12 x'e çıkarıyorum. Devam ediyorum. İşaret ipimi taktım. Devam ediyorum. Her x'imin içine ikişer tane x yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam. Elimde 12 x'im var. Şimdi tekrar işaret ipimi takıyorum. Elimi 18 x'e çıkaracağım. Bunun için de ne yapıyorum? Bir örüp bir arttırarak devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18. Tamam. Şimdi ipimi takıyorum. Bu sıramda da 2 örüp 1 arttırarak elimi 24x'e çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tamam. Elimdeki bu 24x'imi ben işaret ipimi takıyorum ve bir 4 sıra düz olarak öreceğim. Arttırma ve eksiltme yapmadan. Şimdi 4 sıramızı düz olarak örelim. 1, 2, 4 sıra 24x'imi ördüm. Şimdi işaret ipimi takıyorum ve azaltmalara geçeceğiz. Başımızı bitirmiş olacağız azaltmalarla birlikte. Şimdi ilk olarak 2 örüp 1 azaltarak devam ediyorum. Elimizi bu şekilde 18x'e indirmiş olacağız. 1, 2, azaltıyorum. 3, bu şekilde sırama devam edeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi elimde 18x'im var. Tekrar ipimi takıyorum ve bir örüp bir azaltarak elimi 12x'e indireceğim. Bir ördüm, bir azalttım. Bu şekilde sırama devam edeceğim ve elimi 12x'e indireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Şimdi elimde benim 12x'im var. Tekrar ipimi takıyorum ve elimi 6x'e indireceğim. Bunun için sadece azaltarak ilerleyelim. 1, 2, 3, 4,
5, son azaltmamı yapıyorum. 6. Tamam. Böylece benim elimde 6x'im var. Şimdi belli bir pay bırakarak ipimi kesiyorum. İşaret ipimi çıkarıyorum. Tamam. Şimdi bu ince ittiricimizle birlikte bu yapmış olduğumuz kısma elyaf dolduracağız. Şöyle. Evet. Güzelce elyafımızı dolduralım. Şöyle güzelce elyafımızı dolduruyoruz. Birazcık daha koyalım. Elyafla bakın güzelce doldurduk. İpimizi iğnemize takalım ve bakın şöyle şu kenarlardan alıyorum. Büzeceğiz. Bu 6 tane x'imiz kalmıştı ya, onu büzeceğiz. Şöyle alıyoruz. Bu 6x'in her birinden şöyle kenarlarından aldık. Şu şekilde ve büzüyoruz. Tamam. Daha sonra bakın tam şuradan giriyorum. Diğer taraftan çıkacağım. Şöyle. Tamam. Şöyle azıcık çektiriyoruz. Tamam. Evet. İpimizi çıkarabiliriz. Tamam. Şimdi minik ayımızın ayağıyla devam ediyoruz. Bunun için de sarı ipimi aldım ve bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine 8 tane x yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam. Kapatalım. 8 tane x'imi yaptım. Birleştiriyorum. Bakın tam şu uç kısmından kaydırarak birleştirdik ve sihirli halkamızı hazırladık. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Evet, şimdi krem renkli ipimi takıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle çektirelim ki tutsun. Tamam. Evet, şimdi krem renkli ipimi taktıktan sonra belo'dan bir 8x yapacağım. Belo'dan çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam. 8 tane x'imi yaptım. 8 tane x'imi belo'dan çalıştıktan sonra bakın işaret ipimi takıyorum ve bir sıra 8x olarak öreceğim düz olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 8.
Tamam. Evet. Bir sıra 8x'imizi ördük. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar işaret ipimi takıyorum. Bakın bu sıramda 2 tane azaltma yapacağım. Şöyle ipimi taktım. 2 tane azaltmam var. Birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Evet. Sıramı tamamlıyorum. 1 2 azalttım. Sonra 1 2 3 ve 4x yapıyorum. 2 azaltmadan sonra 4x yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. Tamam. Şimdi işaret ipimi çıkarıyorum. Şu fazlalıklardan kurtulalım. Sarı iplerimizle bir işimiz olmayacak. Şunu çıkaralım. Şöyle temizleyelim. Sonra dikme payı bırakıyorum. Tamam. Şimdi bakın ayağımızın içini çok az bir elyafla dolduracağız. Tamam. Evet. Evet, ayağımızın uç kısmını şöyle hafifçe büzdük. Bakın şu kısaltma yaptığımız yerler var ya, 2 tane A yapmıştık. Şöyle çok az bir belirginlik var. O kısım üst kısma gelecek şekilde dikeceğimiz yere yerleştirelim. Şimdi nereye yerleştireceğiz? Bakın şu sihirli halkadan sonra bakın 1 2 3 üçüncü satıra ben yerleştirmek istiyorum şu şekilde. Şöyle hafifçe tutturalım. Bakalım. Şöyle bakın. Şöyle. Şuraya yerleştireceğim. Şu şekilde dikeceğim. Tamam. Şöyle güzelce dikelim ayağını. Dediğim gibi bu azalttığımız kısım şöyle üste gelecek şekilde bakın. Şöyle birazcık daha belirgin olacak şekilde yerleştirelim ve öyle dikelim. Tamam. Şöyle güzelce ayağını diktim. Bakın şu şekilde yerleştirelim. Tamam. Yeterli. İpimi çıkaracağım. Şöyle girdim ve çıkardım. Tamam. Şimdi diğer ayağını, bu ayağını nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. İpimizi iğnemize takalım ve bakın şöyle uçlardan azıcık birleştiriyoruz. Yani çok az büzme gibi bir şey yapacağız. Şöyle. Tamam, bakın şu şekilde. Daha sonra dikeceğiz. Şuraya ayağımızı 1 2 şuraya yerleştiriyorum. Tam şurası. Bakın.
Tam şuradan iğnemi geçirdim. Tamam. Evet. Şimdi burada güzelce dikeceğiz, yerleştireceğiz. Şöyle ayaklarını güzelce dikelim. Ayaklarını güzelce yerleştirdik. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın. Şu şekilde diktik. Tamam. Evet. Yeterli. Son kez iğnemi geçiriyorum ve çıkarıyorum. Tamam. Ayaklarını bitirdik. Şimdi elleriyle devam ediyoruz. Sarı ipimizde sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane X yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Birleştirelim kaydırarak. Kaydırarak birleştiriyoruz. Tamam. Şimdi ipimizin rengini değiştireceğiz. Yerleştirelim ipimizi. Şimdi Beyloğ'dan bir sıra öreceğiz 6 x'imizi. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Beloğ'dan bir sıra ördük. Şimdi elimde 6 x'im var. Bu 6 x'imi de 3 sıra düz olarak öreceğim. İsterseniz işaret ipi takabilirsiniz. Ben takmayacağım. Şöyle devam edeceğim 3 sıramı örmeye. 1 2 3 4 5 6 İkinci sırama başlıyorum. 6 x'imi düz öreceğim. 3 sıra örecektik. Birinci sıramızı ördük. Şimdi ikincisini örüyorum. 2 3 4
5, 6. Tamam. Son sıramı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şimdi belli bir pay bırakalım dikmek için. Fazlalıklarımızdan da kurtulalım. Şöyle. Tamam. Ellerin içine ben elyaf doldurmayacağım. Fakat şöyle ittiricimle birlikte şöyle şu uç kısmını düzeltiyorum. Tamam. Bakın iğnemi taktım. Şimdi dikmeden önce şöyle bakın. Bir tam karşısından geçiriyorum ipimi. Sonra şu yandan bir de tam karşısındaki yandan geçiriyorum. Şöyle birazcık yani kolunu toplamış olacağız. Dikmeden önce şu şekilde. Sonra kollarını yerleştireceğiz. Dikeceğim yeri ayarlayacağım bakın. Tam şöyle dipten dikmeyeceğim. Tam boynundan dikmiyorum. Şöyle bir satır alttan iğnemi geçireceğim. Şu şekilde. Tamam. Böyle. Şimdi bunu güzelce yerleştirelim. Vücuduna dikelim. Şöyle dikiyoruz. Şöyle yerleştirelim. Şöyle düzenleyelim yani şekillendirelim. Tamam. Yeterli. Kolunu bakın şöyle yerleştirdim. Şimdi ipimi çıkarabilirim. Tamam. Tamam. Şimdi aynı şekilde diğer kolunu da yapalım ve nasıl diktiysek tam buraya dikelim. Devam edelim. Diğer elinde yaptım, diktim. Şimdi ayımızın kulaklarını yapacağız. Kulakları için de krem renkli ipimizi alalım. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane X yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaydırdım. 6x yaptım. Kaydırarak aldım. 1x yapıyorum. Tamam. Sonra bakın küçültüyoruz. Şöyle çektirelim. Daha sonra dikme payı bırakalım. Fazlalığımı da kesiyorum. Şimdi ipimi iğneme soktuktan sonra bakın diğer uca geçtim. Şöyle büzdüm. Evet, şöyle. Şimdi bu kulağını dikeceğiz. Dikeceğimiz yeri ayarlayalım şöyle. Şurası. 1, 2, 3. satıra dikeceğiz. Şuraya. Bakın sihirli halkadan sonra 1, 2, 3. satır. Burası. Bakalım. Evet, burası iyi.
Şimdi burada sabitleyelim kulağını. Şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Önce yerleştirip güzelce dikiyoruz, sabitliyoruz kulağımızı şu şekilde. Tamam. Bakın şu şekilde sabitledim. Tamam. Son kez girelim ve çıkalım. Tamam. Diğer kulağını da aynı şekilde yapalım. Ve tam şu kısma dikelim. Diğer kulağını da yaptım ve dikiyorum, yerleştirdim. Şöyle güzelce yerleştirdik. Diğer kulağını da diktik. Tamam. Yeterli. Çıkıyorum. Tamam. Evet. Kulaklarımız bitti. Şimdi ağzını yapacağız. Tekrar sarı ipimizi aldık. Sihirli halka yapıyoruz ayının ağzı için. Evet. Sihirli halkamın içine 6x yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Tamam. 6 tane x'imi yaptım. Bakın tam şu uçtan kaydırarak birleştiriyorum. Sonra dikme payı bırakalım. Tamam. Fazlalıkları kestik. Evet. Şimdi yapmış olduğumuz bu sihirli halkayı ayıcığımızın ağız kısmına güzelce dikeceğiz. Bakın şöyle alttan minik bir pay alıyorum. Sonra diğer bu ağız kısmından şu şekilde dikeceğiz. Şöyle. Tamam. Etrafını güzelce gizli dikiş şeklinde, fazla belirgin olmadan bakın şöyle güzelce diktik ve yerleştirdik. Kenarlardan ala ala güzelce diktik.
Tamam. Şimdi gözünü ve ağzını yapacağız. Siyah ipimi taktım. Ucunu düğümlemiyorum. Evet. Şimdi gözünü yapacağım yeri önce belirleyeceğim göz kararıyla. Tamam. Şimdi ipimi geçiriyorum. Şurada yapmak istiyorum gözünü. Bakın tam şurası olsun. Şöyle düğüm atmadığım için çok az içeri geçirdim ve bıraktım. Sonra bakın bu kısımda şu şekilde iğnemi geçirdim. Sonra tekrar geriye dönüyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Tamam. Aynı şekilde diğer gözü de bakın şöyle oluşturalım. Tamam. Sonra bakın tekrar geriye doğru gidiyorum. Tamam. Böylece gözlerini yaptık. Şu şekilde. Tamam. 2 tane minik gözümüz oldu. Evet. Şöyle alttan geçirdim. Bakın. Alt kısmından şu sihirli halkanın olduğu yerden rahatlıkla giriyor. Çünkü o yüzden orayı kullandım. Şöyle ağız kısmından çıktım. Tamam. Evet. Tamam. Sonra bakın tam şuradan giriyorum. Uç kısımdan çıktım tekrar. Tamam. Yerleştireceğim. Tamam. Tamam. Evet. Evet, minik ayımız hazır.